Bu videoda Nuno Felting yöntemiyle runner yapacağım. Avustralya Merinos yünü kullanacağım. Tül olarak iki farklı seçeneğim var. Bir tanesi buket yapımında kullanılan iri gözenekli bir tül, diğeri de ince gözenekli kristal tül. Kristal tül enine ve boyuna esneyen bir tüldü ve gözenekleri çok inceydi ve yüzeyi de çok kaygandı. Diğer tülün gözenekleri oldukça büyüktü. Boyuna esnemiyordu ama enine oldukça esnekti. Gözenekleri iri olduğu için ve yüzeyi kaygan olmadığı için ben bu tülü kullandım. Tülün esnemeyen yönünü runner'ın boyu olarak kullandım. Küçük bir parçada bir deneme yaptım. Önceden bu yöntemin işe yarayıp yaramadığını test ettim. Daha sonra büyük parçaya geçtim ve yöntemin çalıştığını gördüm. Ben bu yönteme sandviç yöntemi diyorum. Yani şu demek. Burada renkli parçalarla size göstermek istiyorum. İki farklı yün tabakası arasında tülü hapsedeceğim. Gözenekli bıraktığım yerlerde tül görünecek, diğer yerlerde tül arada kalacak. Sentetik kumaşlarda Nuno Felting yapmak çok zordur. Çoğunlukla yün yüzeye tutunmaz. Burada yünün yüzeye tutunmadığını görüyorsunuz. Oysa iki yün tabakası arasında tül oldukça kolay tutunuyor. Önce ham keçe yapmam gerekiyor. Diğer adıyla prefelt. Ham keçe yünün tam keçeleşmemiş halidir. Ne yündür ne de keçe. Ara form diyebiliriz buna. Avantajı ise şudur. Bir kumaş gibi davranır ama aynı zamanda hala yündür. Dolayısıyla keserek ona belirli şekiller verebilirsiniz. Belirli formlar verildikten sonra bir yün yüzeyinde ya da kumaş yüzeyinde kullanabilirsiniz. 2 kat yün kullanacağım. Birinci katı yatay, ikinci katı dikey yerleştireceğim. Yünün zayıf olduğu yerlere ekstra yün ekleyerek ilk katı tamamladım. Şimdi buna 90 derece açıyla ikinci katı yerleştireceğim. Ne kadar ham keçe hazırlamalıyım? Yapacağım runner'ın boyu 80, eni de 30 cm olacak. Ben 80'e 30 ölçülerinde bir parça ham keçe hazırlıyorum. Ancak bundan 2 tane yapmam gerekiyor. Çünkü tülün hem üstüne hem de altına 2 kat ham keçe kullanmam gerekiyor. Keçe yaparken soğuk çeşme suyuna birkaç damla sıvı el sabunu damlattım ve bunu yünü ıslatmak için kullandım. Havalı puarlarımız yok maalesef. O yüzden ben de bir ayran şişesinin kapağını sıcak çivi ile deldim ve onu keçe yaparken sabunlu suyu dökmek için kullandım. Oldukça işe yarıyor. Bu aşamada suyu çok bol kullanıyorum. Yünün iyice ıslanmasını istiyorum çünkü. Fazla suyu daha sonra kuru bir havlu yardımıyla alıyorum.
Parke döşemelerin altında kullanılan naylonlardan kullanıyorum. 2 kat naylon arasına yünümü yerleştirdim ve daha sonra havuz makarnası üzerinde rulo yaparak 100 kere yuvarlıyorum. Burada elimi sağa sola hareket ettirerek tüm yüzeye eşit basınç uygulamaya çalışıyorum. Burada fazla basınç uygulamıyorum. Yünün tamamen keçeleşmesini istemiyorum. Sadece yün liflerinin birbirine hafifçe kenetlenmesini istiyorum. Uyguladığım basıncın titreşim hareketlerinin yünün her tarafına eşit miktarda ulaşması gerekiyor. Tek yönde yuvarlarsam yün o yönde daha çok kenetlenir ya da küçülür. O yüzden ben önlü arkalı, sağlı sollu yünü 100'er kere havuz makarnası üzerinde yuvarladım. Yüzeyde pinç test uyguladım. Bir tutam çektiğimde yünler yukarı doğru geliyor. Yani tam keçeleşme olmamış. İstediğim formda şu anda. Evet, kurumaya bıraktım. Kuruduktan sonraki halini görüyorsunuz. Ne keçe ne yün. Bir ara form. Ham keçe, prefelt ya da ön keçe diyebiliriz. Yün parmaklarınızın arasında kayıyor ama yün gibi de değil. Keçe kadar sağlam da değil. Bunu istediğimiz formda keserek mozaik desenlerde ya da ipek pamuk kumaşlar üzerinde şekiller vermek için kullanabiliriz. Bu ham keçeden kareler ve dikdörtgenler elde edeceğim. Bir dikdörtgen kesiyorum şimdi. Bakın ara yüzeyde görüyorsunuz serbest yün liflerini. Tam yün gibi de değil, keçe gibi de değil. Belli bir düzen içerisinde dizilmiş yün lifleri gibi diyebiliriz. Karenin ölçüsü 5'e 5 santimetre. Diğer kullanacağım dikdörtgenin ölçüsü de 5'e 30 santimetre aşağı yukarı. Her birini aynı boyutta kesebilmek için ilk başta kestiğim şekli ham keçenin üzerine koyup onu referans alarak oluşturuyorum. Böylece bütün şekillerin birbiriyle aynı boyutta olmasını hedefliyorum. Ham keçeyi kuruduktan hemen sonra kullandım. Ama belli bir süre sonra, mesela 3 hafta 4 hafta sonra kullanacak olsaydım o zaman şöyle yapardım. 2 tül parçası arasında ham keçeyi durulardım ve sererek kuruturdum. Ondan sonra muhafaza ederdim ve istediğim zaman kullanabilirdim. Ham keçeleri bu tülün üzerine yerleştireceğim. Boyutu 80'e 30 santimetreydi. Evet, ortaya uzun dikdörtgenlerden 3 tane yerleştirdim. Sonra bu dikdörtgenlerden 5'e 5'lik kareler oluşturdum. Evet, tülü görüyorsunuz. Bu minik kareleri birbirinin ucuna gelecek şekilde ve ortadaki dikdörtgene de değecek şekilde yerleştiriyorum. Birbirinden kopuk olursa güzel durmuyor. Çok temas ederse de güzel durmuyor. Değecek kadar, birbirine değecek kadar yakın pozisyonda bunları yerleştirirsek daha güzel duruyor diyebilirim. Eğer kare küçük olduysa bunları kenarlarından çekiştirerek en azından bir yarım santimetre kadar büyümesini, genişlemesini sağlayabiliyoruz arkadaşlar.
tülün bir yüzeyine ham keçeyi yerleştirmiştim. Şimdi diğer tarafına da aynı şekilde ham keçeyi yerleştiriyorum. Bütün parçaların tam olarak birbirinin üstüne denk gelmesini sağlıyorum. Neden iki tarafına da ham keçe yerleştiriyoruz ki? Tek tarafına yerleştirsek olmaz mı diye düşünebilirsiniz. Eğer zeminde kullandığınız kumaş pamuk ya da ipek içerikli bir kumaşsa tabii ki tek yönde yerleştirebilirsiniz. Gayet güzel tutunur ham keçe. Ama aradaki kumaş sentetik bir kumaşsa bunun üzerinde yünün tutunması çok zor oluyor. Tülü iki kat ham keçe arasına yerleştirirsek keçeler birbirine tutunurken, keçeleşirken yani tül de arada tutunmuş oluyor. Böylece sağlam yüzeyli yeni tekstiller elde etmiş oluyoruz. Ben işimi kolaylaştırmak için zımpara makinesini kullanmayı tercih ettim. Ama zımpara makineniz yoksa vazgeçmeyin, mutlaka deneyin. Burada yüzeye koyduğum o plastiği koymadan üzerine bir tül örterek ovabilirsiniz. Ellerinizi sabunlayarak yavaş hareketlerle yüzeyi minik minik ovarsanız aynı çalışmayı siz de yapabilirsiniz.
Keçeleşme istediğim gibi olmuş mu diye test ediyorum. Yüzeydeki tutunma güzel. Tül ise iki keçe yüzey arasında sağlam bir şekilde tutunmuş. O da tamam. Şimdi bunu fazla buruşturmadan, parçayı fazla buruşturmadan biraz daha sıkılaşmasını istiyorum. Şöyle de bir dezavantajı var bu çalışmanın. Keçe ne kadar çok küçülürse tül o kadar büzüşüyor. O nedenle fazla küçülme çok da iyi değil aslında. Yavaş ve soğuk keçeleyerek tülün de fazla büzülmesini engelleyerek istediğim dokuya ulaşmaya çalışıyorum. Soğuk suya daldırarak üzerindeki fazla sabunu aldım ama tam durulamadım. Bu şekilde birazcık daha ovarak keçeyi sıkılaştırmaya çalışacağım. İstediğim dokuya ulaştım. Artık tamamen durulamam gerekiyor. Soğuk çeşme suyunda keçeyi duruladım. Şimdi temiz bir havlu arasına sararak kurumaya bırakacağım. Havlunun arasında bir süre bekledikten sonra ütüleyeceğim. Üzerine mutlaka bir örtü örtün. Doğrudan ütülemeyin çünkü tül ütüye yapışıyor. Düşük ısıda az buharlı bir ütülemeyi önerebilirim. Şimdi kenardaki fazla tülleri keseceğim ve böylece runner'ın son şekline ulaşacağım. Eğer daha fazla detay eklemek isterseniz keçelerin ortasından farklı figürler keserek desenler oluşturabilirsiniz. Evet, çalışmanın sonuna geldim. Şimdi masadaki duruşuna bakalım. Fena durmadı bence. Tül detayları yakından çok daha güzel görünüyor. Bu çalışmayı giyilebilir kumaşlarla birleştirerek şallar, giysiler yapabiliriz bence. Ne dersiniz? Beğendiniz mi? Yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar.